Basket çanta yapımımızın ikinci bölümünden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde çantamızın kenarlarını, kulpunu ve büzgüsünü yapacağız. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Çantamızın geri kalan kısımlarını yapmaya başlayabiliriz. Tabanımızı bitirdiğimiz yerden kenar yapımına başlayabiliriz. Bunu karışıklık olmasın diye yapıyorum. Normalde tabanın herhangi bir yerinden kenar yapımına başlayabilirsiniz. Mesela buradan da başlayabilirsiniz. Hemen bir yanından başlayabilirsiniz. Burada önemli olan şu şekilde ikili boncuk seçmek. Hemen yanındakiyle eşleştirmiyorum dikkat ederseniz ya da bu taraftakiyle eşleştirmiyorum. Yani şu üçlünün olduğu yerden kullanmıyorum. Altında herhangi bir şey olmayan ikiliyi seçiyorum. Önemli olan püf nokta bu başlangıç için. Şimdi boncuklarımızı da takarken saat yönünde ilerleyeceğim için sağ taraftaki misinama takacağım. İsterseniz sol taraftakine takıp tam tersi yönde de ilerleyebilirsiniz. Yine kafa karışıklığına yol açmamak için ben saat yönünde ilerleyeceğim. Boncuklarımı takıyorum. Boncuklarımın sayısı 4. Altı boncuklu daireler şeklinde kenar bölümümü devam ettireceğim ve yükselteceğim. Hep 6 boncuklu daireler yapacağız. Şimdi buradan itibaren 2 boncuk ilerliyorum. Bu alt tarafta kalan misinayı ilerletiyoruz tabii ki. Şöyle biraz yaklaştıralım. 3 boncuktayım. Yürütmediğim misinama 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. 6 boncuklu dairemi yapmış oldum. 2 boncuk misinamı ilerletiyorum. Misinamızın bir tanesini ilerletiyoruz. Bir tanesi de boncuk takıyoruz biliyorsunuz. Kenar yapımı gördüğünüz gibi oldukça basit. Yürütmediğimiz misinamıza 3 adet boncuk takıyoruz. Son bir kez daha anlatayım. Geri kalanını biraz hızlandırılmış devam edelim. Çünkü dediğim gibi işlemler aynı. Kenar yapımı oldukça basit. Taban kısmında nasıl ilerlediysek kenar kısmında da o şekilde ilerleyeceğiz. 5 boncuklu daireler asla yapmayacağız. Hep 6 boncuklu daireler şeklinde ilerleyeceğiz. Tabanda biliyorsunuz 5 boncuklular vardı. Burada yok. 2 boncuk misinamı ilerletiyorum. Yürütmediğim misinama 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımızı hazırladık. Şimdi şöyle yapalım. Buradan itibaren 2 boncuk, 2 boncuk, 2 boncuk şeklinde ilerleyeceğiz ve hep 3 boncuk takacağız. Ben de bunu biraz hızlandırılmış olarak devam edeceğim. Bütün kenarı birazcık hızlı bir şekilde sizinle beraber başladığım noktaya kadar getireceğim. Buradaki son 2 boncuğumuz kalınca kapanışı beraber anlatarak yapalım. Şimdi birazcık videomu hızlandırıyorum.
Son 4 boncuğum kaldı. Önümdeki 2 boncuğa geçişimi yapıyorum. Yürütmediğim misinama 3 boncuğumu takıyorum. Bağlamamı yaptım. Son 2 boncuğumuz kaldı. Son 2 boncuğumuz kaldığı zaman burayı kapatacağız. Bunun için de hem son 2 boncuğumu alacağım hem de başlangıçtan bir tane boncuk alacağım. Yani toplamda 1, 2, 3 adet boncuk alacağım. Toplamda 4 boncuktayım. Bu da demek oluyor ki 6 boncuklu daire yapacaksam eğer sadece 2 boncuk takmam yeterli olacaktır. Yine yürütmediğim misinama 2 adet boncuğumu takıyorum. Bir tanesinden bağlamamızı yapalım. Bakın burayı kapatıyorum. Böylelikle kenarımızda bir sıra yapmış olduk. Şöyle etrafı göstereyim size. Bakın bir duvar gibi set çektik. Birinci sıramızı yaptık. Gelelim ikinci sıraya. İkinci sırada şöyle bir farklılığımız var. Normalde boncuklarımızı şu ikililer üzerinden alarak yapmıştık birinci sırayı. İkinci sırada şu üçlünün ikilisini alacağız. Yani altında boncuklar olan ikili boncukları kullanacağız bakın. Birkaç tane hemen yapalım. Bir yan tarafa geçişimi yapıyorum. Yine saat yönünde ilerleyeceğim. Bu tarafa geçiş yapmadım. Dikkat ederseniz yapamazsınız. Dediğim gibi şöyle ikilileri kullanmayacağız. Bu ikilileri kullanacağız. Buna da bu sırada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz nokta bu ikinci sırada. Yine yürütmediğim misinama 4 adet boncuğumu takıyorum. Dediğim gibi saat yönünde ilerleyeceğim. Bu taraf geldiğim taraf, gideceğim tarafa doğru yönümü çeviriyorum. Şöyle ikinci sırama başladım arkadaşlar. Misinamı 2 boncuk ilerletiyorum. Yürütmediğim misinama 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımı hazırladım. Yine 6 boncuklu daireler şeklinde gördüğünüz gibi ilerliyorum. Tekrar 2 boncuk misinamı ilerletiyorum. Yürütmediğimiz misinamıza 3 adet boncuk takıyorum. İki boncuk tekrar ilerletelim. Yürütmediğimiz misinamıza 3 adet boncuk takalım. Gördüğünüz gibi sistem aynı. Bu sistemde şöyle de göstereyim. 2 boncuk, 2 boncuk, 2 boncuk ilerleyip 3 tane de boncuk takıp ikinci sıramızı da tamamlayacağız. Buradan itibaren dolanalım. Biraz önceki gibi şurada son 2 boncuğumuz kalınca İkinci sıranın kapanışını beraber yapalım. Ben de kamera arkasında dolanıp geliyorum arkadaşlar. İkinci sırayı da dolandım, geldim. Son 2 boncuğum kaldı. İkinci sıranın kapanışındayım. Son 2 boncuğumuz kalınca kapanışlarda hem son 2 boncuğumu alıyorum hem de başlangıçtan bir tane boncuk alıyorum. Burayı kapatıyorum. Boncuklarımızı alalım. Misinalarım gördüğünüz gibi 4 boncukta. 6 boncuklu daireler yapıyorum biliyorsunuz. 4 boncuklu olduğumuza göre sadece 2 boncuk takmamız yeterli olacak. Bunu da yine yürütmediğim misinama takıyorum. Boncuklarımızı hazırladık. İkinci sıramı da bu şekilde kapatıyorum. Kaldığım yerden itibaren
Saat yönünde ilerlemeye devam ediyorum. Yine bir yan boncuğa geçiş yapacağım. Buradan itibaren devam edeceğim. Hatırlarsanız ikinci sıraya başlarken yine şu üçlünün ikilisini kullanmıştık. Altlarında birer boncuk olan iki boncuğu kullanmıştık. Bu diğer sıralarda da aynı şekilde devam edecek. Üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, ne kadar sıra çıkarsak bundan sonra ilerlemelerimiz hep bu iki boncuklar üzerinde olacak arkadaşlar. Saat yönünde ilerleyeceğim. Yani geldiğim yöne doğru değil de gideceğim yöne doğru yine gitmeye devam edeceğim. Bunu da belirtelim. Şimdi yürütmediğimiz misinamıza 4 adet boncuk takıp 3. sıramızın başlangıcını yapalım. Başlangıçlarda boncuk sayımız 4 gördüğünüz gibi. Sıra içerisinde ilerlerken 3 adet boncukla ilerliyoruz. Kapanışlarımızı yaparken de sadece 2 boncuk takıp kapanışımızı yapabiliyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim size, bakın. 3. sıramızın başlangıcını yaptık. Sıra içerisinde ilerlerken 2 boncuk ilerliyorum. Ve yürütmediğimiz misinamıza 3 adet boncuk takıyorum. Sıramı devam ettiriyorum. Bir tane daha yapalım beraber. 2 boncuk ilerledim. Yürütmediğimiz misinamıza 3 adet boncuk takıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın 1, 2, 3. Buradan da sayı tespitini yapabilirsiniz bu boşluklardan. Buradan itibaren şöyle bir işlem yapacağız. Yukarı doğru toplamda 12 sıra çıkacağım. Yani 2 sıra çıktık. 3. sıraya başladık biliyorsunuz. 10 tane daha sıra çıkacağım. Bunu da kamera arkası yapacağım. Sizler de kaç tane sıra istiyorsanız o kadar sıra yukarı doğru çıkabilirsiniz. Benim için 12 sıra yeterli olacak. Sıralarımızı çıkalım yukarı doğru. Daha sonraki işlemler için tekrardan görüşelim. Çantamızı 12 sıra olacak şekilde hazırladım. Şurada son sıram kaldı. Son sıramı da sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi son sıramızda ne yapıyorduk? Hem son 2 boncuğumuzu alıyorduk hem de başlangıçtan bir tane boncuk alıyorduk. Geçişlerimizi yapalım. Son 2 boncuğumu da takayım. Boncuklarımızı hazırladık. Direkt bağlayıp bitiriyoruz. Sıralarımızı sayalım. Şöyle çantayı yan çevireceğim. Kenar yapımına başladığımız yerden itibaren sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle yan bir şekilde saydım. Sıralar bu şekilde geldiği için. Şimdi çantamızın kulp yapımına geçelim. Çantamızın kulpunu yaparken yer belirlemesini tabandan yapacağız. Şöyle tabanını çevirelim çantamızın. Nasıl belirleyebilirsiniz yerini onu gösterelim. Tabanda 5 boncuklu dairelerimiz var biliyorsunuz. Şöyle köşelerde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet 5 boncuklu dairemiz var. Bunları referans alacağız. Şimdi herhangi birisinden yer belirlemesini yapıyorum. Bu 5 boncuklu dairenin kenarına denk gelecek boncuğu buluyorum. Buradan başlangıcımı yapacağım. Karşı tarafa geçeceğim. Karşı taraftaki 5 boncuklu dairenin karşısına denk gelen kenar boncuğundan da kulpumun kapanışını yapacağım. İstediğiniz 5 boncukları kullanabilirsiniz. İstersen buradakinden başlarım. Karşısındakinden bitiririm. İstersem de diğerinden başlarım. Buradan karşısına denk gelen boncuktan karşısına geçerim. Karşısından bitiririm. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bunları bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. Gösterdiğim gibi. Ben şimdi mesela şunu kullanayım. Atıyorum. Bu 5 boncuklu dairenin karşısına denk gelen 2 boncuğu bulalım. Yerimizi kaybetmeden şöyle çevirelim. Köşeler de burada aslında belli oluyor zaten. Buradan ikili yukarı çıkıyorum. Şuradan 2 buldum. 2 bir yukarıdakini buluyorum. 2, 2, 2, 2. Hemen hizasından devam ettim. Geldim. Buradaki ikilimden kenar başlangıcımı yapabilirim. Hiç karıştırmadan misinamızı geçirelim. 2 boncuktan da misinamı taktım. Uçlarını eşitliyorum.
Yani burada kulp başlangıcımızı bu şekilde belirleyebiliriz. Şu kenarlardan referans alabilirsiniz. Kapanışımızı da ne yapacağız mesela? Buradaki beşlimizin karşısına denk gelen beşliği bulacağız. Onun karşısındaki ikili boncuktan da kapanışımızı yapacağız. Ya da bir formülü daha var. Onu anlatacağım size. Önce bir başlangıcımızı yapalım. Şimdi boncuk takarak kulpuma başlıyorum. Misinama karşılıklı birer tane boncuk takıyorum. İkinci boncuğu da sağ ya da sol misineye takabilirsiniz. Fark etmez. 5 boncuklu bir daire yaparak işe başlıyoruz. İlk sıramızı yapmış olduk. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Bu kez boncuk sıralamamız şu şekilde olacak. İkişer adet karşılıklı boncuk mutlaka takıyorum. Fazlalık olan boncuğumu sağ ya da sol misineye takabilirim. Hiç fark etmez. Fazlalık olan boncuğumuz üzerinden bağlamamızı yapalım. Bu kez 6 boncuklu daire yaptım gördüğünüz gibi. 6 boncuklu daireler şeklinde ilerleyeceğim. Nereye kadar? Diğer tarafa bağlantı kurana kadar. Boncuklarımın dizilimlerini yaptım. Yine fazlalık boncuğumuzdan bağlamamızı yapalım. Bir tane daha göstereyim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Boncuk dizilimlerimi gördünüz. İkişer tane karşılıklı takıyorum. Fazlalık olanı da herhangi bir tarafa takabiliyorum. Rahat çalıştığınız bir tarafa takabilirsiniz. Altı boncuklu daireler yaparak karşı tarafa doğru ilerleyelim. Ben de kamera arkası yapayım. İstediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Ben de sıra sayısını sizlere hemen yapıp söyleyeceğim. Çantamın kulpunu yeterli uzunlukta yaptım. Sıra sayısını da beraber sayalım istiyorum. Şöyle alayım. 5 boncuklu daire şeklinde başlamıştık biliyorsunuz. Bunu da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. sıra içinse şöyle karşılıklı birer tane boncuk taktım. Sizler çantanızın kulpunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Fark etmez. Benim gibi 30 sıra yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi karşısında yer belirlemesini yaparken de söylemiştim. Buradaki beşliden referans alarak yukarı doğru gelip başlangıç yapmıştık. Karşısındaki beşliden de yine referans alıp bitişi belirleyebilirsiniz demiştim. Ama garanti olsun istiyorsanız da şimdi söyleyeceğim yöntemi kullanabilirsiniz. Bunun için şöyle bir işlem yapacağız. Başlangıç yaptığımız yerden itibaren, bakın başlangıcımızı buradaki iki boncukla yaptık. Buradan itibaren sağa doğru ya da sola doğru sayıyoruz. Sağa doğru sayalım. Başlangıcımın yanından başlıyorum arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 adet boncuğu burada bıraktım. 29 ve 30. boncuklara misinamı geçireceğim. Bakın hiç kaybetmeden geçişimi yapayım. Sadece bir ucu 29. ve 30. boncuklardan geçiriyorum. Ve direkt bağlıyorum. Yani burada kulpunuzun yerini belirledikten sonra bitişinizi belirlemek çok kolay. 28 adet sağ tarafta boncuk kalacak, 28 adet sol tarafta boncuk kalacak. İsterseniz sol tarafı da sayıp teyit edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
28 sağ tarafta, 28 sol tarafta boncuğumuz var. Kulpumuzun montajını da yaptık. Şimdi sıra çantamızın büzgüsünde. Büzgü için misinamın ortasına bir adet boncuk taktım. Misinamın uçlarını da şöyle eşitledim. İki misinaya birden boncuklar takıyorum. Bakın bu şekilde, şu şekilde olacak arkadaşlar. İki misineye birden boncuklar takalım. Buradaki açıklığı şöyle kapalı tutmaya çalışalım. Kaç tane boncuk taktığımı ve neye göre taktığımı sizlere hemen söyleyeceğim. Toplamda 73 adet boncuk taktım. 68 santimetre boyu var. Peki bu boncuk sayısını neye göre belirledim? Şöyle çantamı aldım önüme. Etrafından dolandırdım. Şöyle ölçtüm arkadaşlar. Tabanından, ağız kısmından fark etmez. Bu şekilde ölçtüğünüzde şöyle birleştiriyor olmanız yeterli. Buna göre belirleyebilirsiniz. Şimdi ucuna topuzumuzu yapacağız. Topuzunu yapmak için de misinalarımı ikiye ayırdım. Bir tarafına 3 adet boncuk taktım. Bir tarafına da 1 adet boncuk taktım. Burada 3. boncuktan misinamı bağlıyorum. Ve bir sıra yapmış oluyorum. Misinamın sadece bir tanesine 3 tane boncuk taktım. Ne tarafa taktığımızda önemli arkadaşlar. Şöyle bir boncuğumuzun olduğu tarafa taktım. 2 boncuk olan tarafa takmadım. Bu tarafa doğru ilerleyeceğim çünkü. 3. boncuktan misinamı bağlıyorum. Yönümü çevirdim. Şimdi bir yan boncuğa misinamı taşıyacağım. Gördüğünüz gibi 2 boncuktayım. Yine bu dış tarafta kalan misinama içeri doğru ilerliyorum çünkü. Dış tarafta kalan misinama 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkincisinden bağlıyorum. Büzülmeye başladı gördüğünüz gibi. Büzülecek. Topuz yapıyoruz biliyorsunuz. Buradan da gideceğim yer hemen bir yan boncuk. Bakın şu ikilinin yan boncuğuna, ilkine geçişimi yapıyorum. Ve bu dış tarafta kalan misinama içeri doğru ilerliyorum biliyorsunuz. Tekrardan 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bağlamamızı yapalım. Burada iyice de büzdürmüş olacağız. Bakın iyice kapandı dikkat ettiyseniz. Şimdi ne yapıyorum? İyice kapandığı için hem yan taraftaki boncuğumu alacağım hem de burada başlangıçtan bir tane boncuk alacağım. Önümdeki boncuğu aldım. Bir de başlangıçtan boncuk alıyorum. 3 boncuktayım. Sadece bir boncuk takıp burayı artık bağlıyorum. Bunu istediğiniz misineye takabilirsiniz. Fark etmez. Direkt bağlıyoruz. Topuzumuzu bitiriyoruz. Burası da kapalı kaldı. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Şu arada açıklık kalmadı. Buradan da bir topuz yapacağız ama öncelikle bunu çantamıza bir takalım. Çantamıza takarken dikkat etmemiz gereken işlemler şunlar arkadaşlar. Bir kere kulplarımızın yan tarafta kalması gerekiyor. Öncelikle buna dikkat ediyoruz. Daha sonrasında çantamızın büzgüsünü takarken yer belirleme işlemini yaparken yine köşelerimizden referans alacağız. Şu beşlilerimizi buluyoruz. 5 boncuklu dairelerimizi bulduk. Bunların bir üstündeki boşluklardan ellerimi şöyle geçirdim. Beşlilerimin yerini belirledim. Hemen içe doğru yanındaki boşluklardan geliyorum. Yerlerim buralar arkadaşlar. Yani şu köşelerin hemen yanındakiler. 2 tane de arada kalacak. Buradan büzgülerimizin çıkışları olacak. Şimdi bir tanesini hemen referans alalım. Yukarı doğru takip ediyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan giriş yapabilirim. Tabi topuz olan tarafı değil de diğer tarafı gezdireceğiz.
Buradan girişimi yaptım. Bir sıra da yukarıda kalıyor. Hemen bir alttaki sırayı kullanacağız. Yerimizi belirledik. Bundan sonraki işlem şu. 2 tane bırakıyorum. Diğer tarafa doğru dolanıp geleceğim. 2 tane arada sıra bıraktıktan sonra 3. sıradan çıkıyorum. 2 tane sıra bıraktım. 3. sıradan giriş yapıyorum. 2 tane sıra bıraktım. 3. sıradan çıkıyorum. Bu şekilde etrafını dolanacağım. 2 boşluk bıraktım. 3.'den girdim. 2 boşluk bıraktım. 3.'den çıkıyorum. İki tane bırakmaya da bilirsiniz. Sorun değil arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben biraz geniş boşluklar bırakmak istedim. 2 tane bırakıyorum. 3.'den çıkıyorum. Ve bakın arada da zaten 2 tane kaldı. Buradakinden de çıkmış olduk. Yer belirlemesini yaptıktan sonra gerisi önemli değil. Dediğim gibi şuradaki köşeyi buluyorsunuz. Hemen yanındaki aradan yukarı doğru çıktım. Yerini belirledim. Şimdi büzgümüzü taktık. Şöyle açtığımızda burası da çok rahat bir şekilde yer kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi diğer topuzumuzu yapalım. O da çok kolay. Hemen bıraktığımız boncuktan girişimizi yapıyoruz. Kısa bir misina işimizi görecek. Boncuklarımızı takalım. 2 tane bir tarafa, bir tane de bir tarafa boncuk taktım. Buradaki ikinci fazlalık boncuğumdan bağlıyorum. Buraya bir tane sıra yapıyorum. Ve tekrardan 2 tane bir tarafa, bir tane de bir tarafa boncuk taktım. Bu fazlalık boncuğu istediğiniz tarafa takabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez biliyorsunuz. Fazlalık olan boncuktan bağlıyorum. Bir sıra daha yaptım. 3. sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. Üçüncü sıramı da yaptım. 4. sıraya geçelim. 4. sırada durum farklı arkadaşlar. Karşılıklı birer tane boncuk taktım misinalarıma. Buradan geri döneceğim. Şimdi misinamın bir tanesini başlangıcımdaki boncuğa geçiriyorum. Geri dönüyorum. Ve direkt bağlıyorum bakın. Burada da bir boncuğum var. Arada da bir boncuğum var. Direkt bağladığımda zaten topuz haline gelecek. Bu kadar kolay arkadaşlar. 2 topuzumuz da hazır. Şimdi bu topuzlarımıza bir tane de asansör yapacağız ki büzgümüzü daha rahat bir şekilde büzelim, açalım diye. Şöyle kenara alalım, asansör için yerimizi hazırlayalım. Misinamın ortasına 4 adet boncuk taktım. Misinamın uçlarını eşitledim. Kısa bir misina işimizi görecek. 4. boncuğumdan düğümleme yöntemiyle bağlamamı yapıyorum. İlk sıramızı yaptık. 2. sıra için hazırız. Fazlalık olan boncuğumuzdan bağlıyoruz. Ve 3. sıraya geçiyoruz. Boncuk dizilimim aynı gördüğünüz gibi. Dördüncü sıra. Boncuk dizilimimiz aynı. 1, 2, 3, 4. 5. sırada sadece karşılıklı birer boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bunu aldım, yaptığım parçayı. Bakın boncuklarım bu şekilde. Çantamın büzgüsünü getirdim. İkisine birden şöyle alttan ekliyorum. Burada misinamın sadece bir tanesini, sağ ya da sol misina olabilir fark etmez. Baştaki boncuğumdan geçiriyorum. Geri dönüyorum yani arkadaşlar. Geçirdim. Diğer misinayı da aldım. Bakın burada direkt bağlayacağım. Asansörümü tamamlayacağım. Bağladığımda birleşecek zaten. Şöyle biraz da sıkılaştırdım. Birkaç kez bağlıyorum. Asansörümüzü tamamlamış olduk. Bakın şöyle de göstereyim size.
rahat bir şekilde de geri geliyor. Burada da topuzlarımız var zaten. Yani buradan çıkması mümkün değil. Çantamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen boyutlarına bakalım çantamızın ve kullandığımız boncuk sayısını söyleyelim. Öncelikle ağız kısmından çap bakacağım arkadaşlar. 20 santim çapı var. 10 milimlik incilerle yaptık biliyorsunuz. Sizler bu boyutları referans alarak istediğiniz boyutta boncukla çantanızı yapabilirsiniz. Şimdi şuradan da boyda bakalım. 21 santimde boyu var. Kullandığımız boncuk sayısını söyleyelim. 1636 adette boncuk kullandık. Yaklaşık 1 kilogram. Yaparken beni hiç yormayan bir çanta oldu. Basket çanta, büzgülü çanta, istediğiniz isimleri verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.